YouTube Deniz Adamı kanalımdan hepinize merhabalar. Ben Hakan Yavuz Yılmaz. Bildiğiniz gibi YouTube geliştirme videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlıktan da anlayacağınız üzere biraz asabiyim bugünlerde. Başlıkta ne demiştik arkadaşlar? Başlarım 4000 saate ve evet, sizlerin de içinizden aynı şekilde serzenişte bulunduğunuzun farkındayım. Zor bir süreç belki ama aşılmayacak bir sorun değil arkadaşlar. YouTube'un 4000 saatlik kriteri. 4000 saat sınırını aşamadıkça sinir katsayımızın yükseldiğini biliyorum ama bu yüzden yanlış yollara girmenin de anlamı yok. Lütfen yanlış yollara girmeyelim arkadaşlar. Bahsettiğim şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Hileli yollar ve işte izlenme ve ne bileyim görüntüleme satın almak, saat satın almak, abone satın almak gibi şeylere girmiyoruz. Söylediğimiz sistemlerde devam ediyoruz. Son günlerde biraz fazla video atmaya başladım. Farkındasınızdır arkadaşlar. Çünkü birbirimizi boş bırakmamamız gerektiğinin farkına vardım. Çünkü o kadar çok soru geliyor ki. Neyse sözü fazladan uzatmayayım. Bugün ne yapacağımızdan bahsedeyim biraz arkadaşlar. Son dönemde o kadar çok soru geliyor ki tabii ki hepsi YouTube kanalımızı geliştirmekle ilgili olan konularla alakalı bunlar tabii. Bundan sonraki birkaç tane videomda bu sorularınızı detaylı olarak cevaplandırmaya ayıracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü takıldığımız, bilmediğimiz ve hatta bilsek de unuttuğumuz bazı bilgiler olduğunun farkına vardım sorulardan kaynaklı olarak. Güzel sorular var, güzel cevaplar var. Oldukça işinize yarayacak bypass yöntemleri önereceğim arkadaşlar videonun içerisinde. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi rica edeceğim sizlerden. Hadi hemen şimdi videomuza geçelim. Bakalım nasıl bir soru yağmuruna tutulmuşuz. Birinci sorumuz, ekranda da gördüğünüz gibi etiketlerle ilgili bilgi verir misiniz? Hemen konuyla ilgili sizleri aydınlatmaya başlayalım arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sizlere birkaç tane kısa yol göstereceğim. Bunun dışına çıkmanıza gerçekten ihtiyacınız yok. Birkaç tane yol sizin işinizi tamamen görür. Başka yerlerden araştırma yapmanıza gerek yok. Hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi Keyword Tools ekranı var. Keyword Tools ekranına geldiğimiz zaman ne yapacağız? Öncelikle üst kısımdan YouTube'a çevireceğiz bunu. Daha sonra da sağ tarafta gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevireceğiz. Kendi videomuzla ilgili ne konu varsa benim aklıma gelen en son işte prefabrik ev diyeyim. Prefabrik ev diyeyim. Prefabrik ev. Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Hemen altta gördüğünüz gibi burada 252 tane total anahtar çıkarttı. Anahtar kelime çıkarttı size arkadaşlar. Tabii ki bunun boss kısmını kullanmak parayla biliyorsunuz. Ama gerek yok. Buradaki diğer size verdiği anahtar kelimeler de gayet yeterli ve gayet güzel. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, genellikle ilk 10 kelime gayet sizi yukarılara taşıyacak kelimelerden oluşuyor. 10 kelimeyi tercih etmenizi ben rica edeceğim sizden, ama bir de şöyle bir şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar en çok aranan kelimeler olduğu için bu kelimeleri videonuzun başlığı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Mesela nasıl kullanıyoruz bunu arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Buradan işte 1, 2, 3, 4, 5 tane seçtiğimizi varsayalım. Hemen sağ alt tarafında gördüğünüz gibi buton var. Butonu tıklıyorsunuz. Copy kısmını tıkladıktan sonra hemen kendi videonuzun etiket kısmına bunu rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. Bunu anladık sanırım arkadaşlar. Bu gerçekten çok faydalı. Yani etiket arama motoru olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Gelelim şimdi ikinci yönteme. Şuraya. Evet. Video ayrıntıları kısmında ben herhangi bir video seçtim arkadaşlar. İşte kapıcı olduğum videosunu çektim. İlk açtığım dönemlerde yapmıştım YouTube kanalım bu videoyu. Fena bir izlenmesi yoktu zannedersem. Buradan göremeyeceğim ama 5000-6000 civarında bir izlenmesi var. Evet, etiket kısmına geldik arkadaşlar. Burada etiket kısmının en altında şurada gördüğünüz gibi bazı size kelimeler veriyor arkadaşlar. Bu kelimeleri kullanabilirsiniz, ancak şunu tavsiye ediyorum size: bu kelimeleri kullanırken konumuzla alakalı olsun. Şimdi bu kapıcılık mesleğiyle alakalı ben çekim yaptığım için hani meslekleri tanıyalım. Bana uyduğu için, bunu konu çerçevesi içinde kaldığı için bunu ben dahil ettim arkadaşlar. Hani meslekleri öğreniyorum. İşte İngilizce meslekler, bu uymadığı için. Hani bunu siz de yapmayın arkadaşlar. Kandırmaya gerek yok. Hani YouTube yemiyor bu numaraları. Bunu seçebilirsiniz. Peki daha sonra anahtar kelime kontrolü var burada. Anahtar kelime kontrolünü tıklıyoruz. Gene aynı şeyi yazayım. Prefabrik ev dedim ve enterladım. Evet arkadaşlar, burada da vidIQ'nun bir özelliği bu. Bunları da kullanmanızı tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Burada şeyleri gösteriyor. İşte toplam skorlarını gösteriyor. Yani arama hacmini gösteriyor. Derecelerini gösteriyor. Bunlar da faydalıdır. Bunları da başlık olarak kullanabilirsiniz. Tabii bunda da bildiğiniz gibi Bost kısmı var.
Hani Boost, hani paraları çok yüksek arkadaşlar. Ben bunları her zaman kontrol ediyorum. Hiç indirim falan filan da yapmıyorlar. Yüksek fiyatlarla devam ediyorlar. Hiç gerek yok. Bunlar bize haliyle fazlasıyla yeter arkadaşlar. Fazlasıyla yeter. Hepinizi kurtarır arkadaşlar. Buradan işte ilgi skoru var arkadaşlar. İlgi skorlarını görüyorsunuz. Arama hacmi var. Şöyle yapabilirsiniz. Yani beğenmediniz bunları. Bunların içerisinde en fazla puanı olan, yani toplam skoru olan veya işte en fazla aranma hacmi olan. Şurada gördüğünüz gibi mesela prefabrik evler demiş. 3705 kere aranmış. Sadece bunu da seçebilip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da anladınız sanırım. Bunu da geçiyorum hemen. Kanalımıza geldik. Buradan YouTube'un ana sayfasına geçiyoruz arkadaşlar. Gene aynı şekilde yapacağız. Burada yazıyor arkadaşlar. Ben buraya gene yazayım. Prefabrik ev. Arkadaşlar enter'a basmadan bakın burada gördükleriniz de sizin için birer etiket adayıdır. Hani videonuzla alakalı olan kısmının etiket adayıdır bunlar. Ayrıca dediğim gibi, hepsinde söylediğim gibi, bunu videonuzun başlığı olarak da kullanma ihtimaliniz var. İçinizde sinerse kullanın ki bunlar gerçekten aranan kelimeler arkadaşlar. Peki bunu hallettik. Tamam, prefabrik ev. Bastık enter'a. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle sağdan aşağı doğru geliyoruz. Ne gördük? Bakın en iyi ilişkili, kaybolma nereye gidiyorsun? En iyi ilişkili fırsatlar. Bakın 56, 51. Yani bunun daha fazlasını vermiyor. Dediğimiz gibi boss olması lazım kullanmak için. Ben de kullanmıyorum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Prefabrik ev fiyatları, ev turu falan filan. Bunları kesinlikle kullanın arkadaşlar. Hem başlık olarak hem de video etiketlerinde kullanma konuşamadım. Video etiketleri içerisinde kullanmanız sizler için çok faydalıdır. Hemen aşağı kaydırıyoruz dostlar. Bitmedi daha. Bakın altta da var bağlantılı sorgulamalar. Yani insanlar bunları daha çok arıyor diye size söylüyor. %100, %100 ev yapımı falan filan. Bu işte 4-5 sayfa gibi bir şey yapıyor. 25 tane sonuç gösteriyor size. Oranı en yüksek olanı ilk 3 tanesini alın. Yukarıdakilerden farklıysa da bakayım prefabrik ev fiyatları. Bakın burada var. Yani farklı olanları ayırın alın arkadaşlar. İşinize yarar bunlar. Yani 30 olsun, 40 olsun, 50 olsun mutlaka ki aranıyor. Evet, şimdi şuraya geleceğiz. Şimdi videoların anahtar kelimelerini gösterme kısmı var ya arkadaşlar. Videoların anahtar kelimelerini göster kısmını açtığımız zaman bütün videoların hangi anahtar kelimeleri kullandığını size gösteriyor. Bizim videoda var burada, ne güzel. 2 günde 116. Olacak zamanla. Evet. Şimdi burada da yapmanız gereken şu arkadaşlar. Hemen zart diye mesela burada bu arkadaşımız Orkun Işıtmak kardeşimiz burada hemen video atmış. Bakın etiket gözükmüyor. Arkadaşlar bir tane bile etiket yazsa oraya o seyrettirir. Ama sen o etiketi yapsan, bir tane etiket koysan kimse izlemez. O yüzden bu YouTuber arkadaşları kullanmayacaksınız. Mesela atıyorum en yukarıda bir tane 539 bin var. Ne bileyim işte burada 64 bin var. 102 bin var. Hakan Yavuz Yılmaz var 116. Neyse geçiyorum oraya. Mesela şurada bir 601 binlik bir arkadaşımız var. Hemen şunu bir bakalım, inceleyelim. Tık buradan kısıyoruz sesini. Hemen aşağı sağ tarafa doğru geliyoruz dostlarım. Bakın burada etiket kelimeleri hazır zaten. Bunları kontrol edin. Etiket kelimelerde bu sağ tarafında maviyle yazılmış olanlar var ya, 1 ile 5 arasındakileri tercih edin arkadaşlar. 5'in üstündekileri tercih etmeyin. Ama tercih ederken tekrar söylüyorum, sizin konunuzla alakalı olan etiketleri seçin lütfen. Seçmezseniz YouTube bunu gene algılıyor. Gene videonuzu aşağılara doğru gönderiyor. Yani yukarı çekmiyor. Ve arkadaşlar burada yukarı doğru gidiyoruz. Bu kardeşimiz bakın gördüğünüz gibi SEO puanının ne kadar önemli olduğunu söylüyorum size. SEO puanı 64. Biraz düşük kalmış. Biraz SEO puanı düşük kalmış ve hani içeride gördüğümüz gibi performans puanlamasında da pek yeterli değil. Mesela etiket sayısı 3, ne bileyim işte şudur budur falan filan. Ama şurada gördüğünüz gibi rütbeli etiketleri aşağıda 5'te 5 yazıyor ya, sol tarafta aşağıda. Rütbeli etiketlerin hepsini yakalamış. Hemen başka bir videoya geçeyim. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Mesela yukarılara gidelim. Yani şurada 539 binlik bir video var. Hemen ona da bir bakalım, şöyle göz gezdirelim. Aşağı doğru inelim. Hemen burada da onun etiketlerini görüyoruz arkadaşlar. 1, 1, 10 vesaire gibi. Bu da çok şey yapmamış ama şurada aşağı indirirken gözüme çarptı. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Adamın SEO puanı 98.7. Performans puanı 50'de 50. Gördüğünüz gibi.
ve izlenmesine bakın. Fark ettiniz mi? 539.171. Tamam, bir sene olmuş olabilir. Hatta bir seneden daha az olmuş galiba. Yani 539.000 izletmiş arkadaşlar. Video 15 dakika. Bunun 539.000 değil de 100.000 kişisi bile izlemiş olsa bu videoyu yani söylemeye gerek yok. 4.000 saatiniz oluyor. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar bunlara dikkat edeceğiz. Bakın bu kadar basit. Bu kadar basit. Hiç başka bir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bu puanlamalar sizin en üst sıraya çıkmanızı sağlayacak. Etiketler belli. Elinizin altında hiçbir şey etiket, yani kendiniz bir etiket üretmenize gerek yok. Yani zaten üretseniz de o etiket hani kabul görmeyecek. Bu hırsızlık da değil arkadaşlar. Herkes birbirinden çalıyor bunu. Hani çalıyor diyorum da yanlış anlamayın. Birbirinden ödünç alıyor diyeyim. Herkes bunu yapıyor. Siz de bunu yapın. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar yani etiket meselesi bu kadar basit. 3 tane 4 tane yer gösterdim size. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Aramayın. Uğraşmayın. Yani çabalamayın ya, boşu boşuna bunları yapın arkadaşlar. Puanlar zaten yanında yazıyor. Adam yapmış işte arkadaş 98.7. İçerideki şey performans puanlaması var ya, hani videoyu daha yayınlamadan önce işte etiketleri yazıyorsunuz, işte üçlemeler falan filan var ya, oraya 50'de 50 çakın. Buraya da gelin abi, zaten orada etiketleri çaktığınız zaman her şeyi oturtup işte resmi harika yapıp işte başlığı da buralardan seçip ayarladığınız zaman SEO puanını bir çakıyorsunuz 98. SEO puanını zaten orada gördüğü zaman algoritma direkt sizi yukarı taşıyor. Zaten başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ya niye zorluyorsunuz kendinizi, onu anlamıyorum. Bu konuyu anladınız zannedersem arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçeceğiz. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün hani konu uzamasın, sıkılmamanız için iki tane soruyu şey yapacağım. İki tane soruyu cevaplayacağım. İlerleyen günlerde yine video çekeriz. Gelen diğer soruları da aynı şekilde cevaplamaya devam ediyor olacağım arkadaşlar. İkinci sorumuz da ekranda gördüğünüz gibi benim videolarım neden izlenmiyor? Arkadaşlar o kadar çok soruldu ki bu soru. Yani birçok yerde cevap verdik ama hemen tekrardan çeşitli yöntemlerle buna da cevap vereceğim. Şimdi kardeşim, neden izlenmiyorumun ilk cevabı zaten birinci sorunun cevabında saklı. %50'si orada zaten. İşte etiketler, başlıklar, resimler, içerik falan filan, çekim düzenleri falan filan, bunlar. Zaten %50'sini cevapladık. Neden videonun izlenmiyor? İlk sorudaki cevaplar bunun %50'sini karşılıyor. Peki daha başka şeyler de var tabii. Onları da hemen size söyleyeyim. Şimdi mesela yeni bir kanalsınız arkadaşlar. İlk birkaç ay, yani 3-4 ay zaten izlenmeyeceksin. Neden izlenmeyeceksinizi size anlatayım. YouTube bu süreç içerisinde sizi kontrol etmeye başlıyor arkadaşlar. İşte düzenli video atıyor mu? İşte ne bileyim başlıklar, etiketler, dediğimiz gibi klasik şeyleri kontrol ediyor. Sizin hileli yollara başvurup başvurmadığınızı, clickbait yapıp yapmadığınızı kontrol ediyor arkadaşlar. Bir nevi ne diyelim buna, sizin direncinizi ölçmeye çalışıyor. Bakalım diyor, ben bunu 3-4 ay doğru düzgünce izletmeyeyim, ileriye koymayayım, yükseğe çıkartmayayım, işte izletmeyeyim gibi bir direnç yapınızı ölçüyor arkadaşlar. Belli bir süre sonra bakıyor ki ya arkadaş, bu adam video atıp duruyor. Direnci sağlam bunun. Direncini kıramıyoruz diyor. Ondan sonra sizi yavaş yavaş, yani kontrollü bir şekilde insanların karşısına çıkarmaya başlıyor. Yani yeni bir kanalsanız 3-4 ay bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bu standart bir şey. Burada bir yanlışlık yok. Ama şey yapmayın. Yani strese girmeyin. Aynı şekilde videolarınızı atmaya devam edeceksiniz. Baktınız tekrar, yani bunları yapmanıza rağmen 3-4 ay oldu. YouTube sizi önermiyor, göstermiyor. Videolarınız çıkmıyor. Hani bütün benim bu uygulamalarımı yapacaksın kardeşim dedi ve siz bunları yapmaya çalıştınız ama gene de videolarınız izlenmiyor. Tabii hemen yapmamız gereken şey arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Kitleyi elde tutma durumu var. Bunu kontrol edeceğiz. Bunu nereden kontrol edeceğiz? Hemen ekrandan size gösterelim. Bir tane videomu seçtim. İşte kapıcı oldum videosu bu arkadaşlar. Yaklaşık yakın olarak yani bir seneyi buldu yaklaşık olarak. Elde tutmayı burada görüyorsunuz. Aşağıya hemen çektiğiniz zaman göreceksiniz. Burada işte ortalama izlenme süresiyle ortalama işte kitleyi elde tutma yüzde oranı var arkadaşlar. 24,6. Fena değil. Mükemmel değil belki ama fena da sayılmaz. Fena da sayılmaz. Şimdi tabii hiçbirinizin baktığına, yani bakmamışsınızdır. Ben adım gibi eminim. Birçoğunuz bakmıyordur buna. Yani 100 kişi izliyorsanız şimdi 70 tanesi bakmamıştır. Daha fazlayı tıklıyoruz aşağıdan. Böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Bu ekran bize neyi gösteriyor arkadaşlar? İşte ortalama süreyle kitleyi elde tutma oranını gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu grafikten ne anlıyorsunuzu anlamak için bunu hiç yaptığınızı zannetmiyorum. Buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Göreli kitle tutma. Tak. Bakın karşınıza çıkıyor. Ben böyle bir video çekmişim. Arkadaşım göreli
kitle tutması bunun bu şekilde. Nasıl? Başlıyor bakın orta, orta, ortanın üzerinde. Tak aşağı geliyor. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Ortanın altında, ortanın altında. Arkadaşlar ortanın altında olması bile çok kötü değil. Ama bunu düşüğe getirmeyeceksiniz. Düşük olmayacak arkadaşlar. Düşük yapmayacaksınız bunu. Anlatabildim mi? Bakın bu videoyu yapmışız. Ortalamanın altına düşmüş belli bir süreden sonra. Yani düşmüş. Tıkladığınız zaman bu süreyi de rahatlıkla şeyde görebiliyorsunuz. Videoda da görebilirsiniz zaten. Videonuzun başlangıcı güzel yükselerek gitmiş. Belli bir noktadan sonra izleyiciyi sıkmış. Yani izleyici sıkılmış burada. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken ne biliyor musunuz? Videonuzun ilk 30 saniyesi çok önemli. Yani ilk 30 saniyede boş yapmayın ya. Bazı videoları görüyorum arkadaşlar, girer girmez arkadaşlar beni izleyin, bana abone olun, kanalıma destek olun, bana yardımcı olun. Geç bunları ya, geç arkadaş, geç. İlk başta ne yapacağını anlatacaksın. Ne yapacağını kısa bir dille anlatacaksın. Arkadaşlar hepinize merhabalar, ben Hakan Yavuz Yılmaz. Bugünkü videomda şunu yapacağım. Gelin videomuza geçelim, tak. Bitti. Buradan kendi videolarınıza bir pay çıkarabilirsiniz. İnsanların sizi hani mesela bu videoyu örnek veriyoruz. İşte kapıcı olduğum videosunu. Sizin hangi durumunuzu sevdiğini buradan görebilirsiniz. Veya hangi durumunuzu sevmediğini buradan gel buraya tıkla, en düşük şuraya gelmiş arkadaş, şurada ne varmış? Bu bölümü sevmemiş. Haline tavrına bakarsın. Konunun içeriğine bakarsın. Nerede kaybetmişsin? Yani müşteri diyorum artık. Sonuçta müşteriniz olacak yakında bu insanlar sizin. Yani bu insanlar üstünden para kazanacaksınız. Müşteri diyorum artık. Müşterinizin sizi nerede terk ettiğini görün arkadaşlar. Veya sizi nerede sevdiğini görün. Nerede sevdiği sizin için çok önemli. Nerede sevdiyse bu oranı arkadaşlar burayı keseceksin, bakacaksın. Beni burada sevmiş, ben burada ne yapmışım? Aynı şekilde devam edeceksin. Daha sonra bakacaksın ben bu müşteriyi nerede kaybetmeye başlamışım? Şurada videonun kaçıncı saniyesi bu? İşte 18. Bak arkadaş, neye dikkat et? Müşteriyi nerede kaybettiğini sana göstereceğim. Kaç bu? 4.38. 4.38 görüyorsun değil mi? Müşteri seni 4.38'e kadar izlemiş. Buradaki oran ne? 4.31. Al işte. Sana burada direkt gösteriyor kardeşim. Senin bu videonu yaklaşık olarak 4.31 izliyor. Yani oranın düştüğü yerden itibaren. Sen burada kafaya almışsın müşteriyi. Dükkana sokmuşsun abi. Burada da alışveriş yapmadan devam etmiş gitmiş. İşte buna dikkat edeceksin arkadaş. Nerede yüksekse yani ortalama bak geliyor burada ortalamanın üzerinde. En kötü ortalamada tutacaksın bunu. Ortalamanın üzeri süperdir arkadaş. Nerede yükselmişse oraya bakacaksın ne yaptığını. Veya bu konunun içeriğini incelerken bu şekli inceleyeceksin arkadaş. Buradan kendine pay çıkaracaksın. Ve ayrıca montajınızı yaparken de abi arada işte duraklamalar falanlar filanlar oluyor. Yani şey oluyor yani problemli yerler oluyor. E'leri kesin abi. E'leri falan kesin. İnsanı sıkıyor. Ben de yapıyorum çok bunu. Ben kesiyorum arkadaşlar. Ben düşünme fırsatı zamanı kazandırıyor ya size. E'leri falan kesin. Ama sakın dil sürçmelerini falan kesmeyin arkadaşlar. Bu sizin ne kadar samimi olduğunuzu, içten olduğunuzu motomot olarak yani bir şeyden nasıl anlatayım? Okumadığınızı gösterir. Yani kendinize bir şey hazırlarsınız. Yazı hazırlamışsınızdır. Oradan okumadığınızı gösterir arkadaşlar. Samimi olduğunuzu, içten olduğunuzu gösterir. Dediğim gibi videonun ilk 30 saniyesi çok önemli. Çok çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. 30 saniye içerisinde olayı patlatacaksınız ki burada gördüğünüz gibi 4.31'den sonra müşteri dükkandan çıkmasın. Burada size söylüyor. Senin dükkanını 4.31'de terk etti bu adam diyor. Tamam, %24,5 çok kötü bir şey değil yani. Yani bu yaklaşık olarak nedir? 10 kişiden işte veya 4 kişiden bir tanesi videonu izliyor sonuna kadar demek. Yani %25 say bunu. İşte 4 kişiden bir tanesi videonu izliyor demek. Ha, mükemmel mi? Mükemmel değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar püf noktaları var. Bunları mutlaka inceleyin ki hiçbirinizin baktığını zannetmiyorum. Kimse bakıyorum falan demesin arkadaşlar. Bakıyor olsanız zaten bu soruyu bana yöneltmezsiniz. Şimdi bu konuyu anladık arkadaşlar. Yani buradan giriyoruz arkadaşlar. Kitleyi elde tutmayı kontrol ediyoruz. Oradan da iniyoruz. Oradan da kontrol ediyoruz. Müşteri nerede çıkmış dükkandan? Nerede girmiş? Nerede kalmış? Bunlar çok önemli. Bunları arkadaşlar ortalamanın üstünde olan, yüksek olan kısımları ve ortalamanın üstünde olan kısımları kendinize bir şablon olarak hazırlayın. Bunu hep kullanın arkadaşlar. Demek ki insanlar sizin bu yüzünüzü seviyor.
Orayı saklayacaksınız. Evet, sonra devam edelim şimdi arkadaşlar. Daha sonra bakacağımız yerde izlenimler. Yani YouTube'un bizi kaç kere öne çıkardığı konusu. Bu konuda çok önemli. Neden önemli arkadaşlar? Videonuz bakımından videonuzun ne kadar kaliteli olduğunu, YouTube'un sizin videonuza kalite biçip sizi öne sürdüğünü gösteriyor. Yani buradan ne anlamamız gerekiyor? YouTube bir videoyu çok hızlı bir şekilde veya milletle paylaşıyor ise bu videonuz güzeldir. Bu videonun içeriğinden uzaklaşmayacaksınız arkadaşlar. O video içeriğinde devam edeceksiniz. Hani ne olmuş? Bakıyorum 28 günlük burada. Hani benim rakamlarım mükemmel değil arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani bu bir deneme yanılma kanalı gibi oldu ama olsun. Gene size bilgi veriyoruz. Benim için önemli olan bu. Şimdi burada genel bakışı geçtikten sonra erişim dediğimiz kısım zaten arkadaşlar önemli olan. Ben 28 günlük durumu, baremi göstereceğim size. Ne yapmış YouTube benim 28 günde yayınladığım 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane videomu toplamda yaklaşık olarak 49 bin kez göstermiş. Orana bakın, hizaya gelin. 5.8. Tabii ki çok düşük. Yani 49 bin kişiye gösterdiği videodan sadece 7 bin kişisini kapabilmişim. Arkadaşlar oranda 5.8. İşte buraya geleceksiniz. Videolarınıza tek tek bakacaksınız. Örneğin şu videoma geldik değil mi? Geri dönelim. Hemen elde tutma oranı dedik. Yukarıya geliyoruz. Bu video YouTube tarafından yaklaşık bir seneyi buldu bulmadı. Bir sene olmadı diyebilirim. Yani ya da tam bir sene oldu neredeyse. 50 bin kere göstermiş. %8 yani 5600'ünü kapmışım. Kötü mü? Çok kötü değil. Çok kötü değil ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. 18 dakikalık bir video bu. 50 bin kişiye göstermiş. Tam 418 saat almışım buradan. Arkadaşlar bunun yanı sıra nerede o? Şuradan bakıyoruz galiba. Ve 40 abone gelmiş sadece bir tek videodan. O yüzden dikkatli olacağız arkadaşlar bu konuda. Yani bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Ya hiç okudunuz mu? YouTube'un yardım sayfası var ya. Kısaca ne diyor biliyor musunuz orada? Yani sen videoyu benim istediğim şartlarda at. Ben onu izleteceğim. O iş bende diyor. Kafanızı kullanın arkadaşlar. Ya çıkıp sağa sola benim videom izlenmiyor, ne yapacağım diye sormayın ya. Elinizin altına o kadar çok istatistik vermiş ki burada. Ya bunlara baksanız ne yapmanız gerektiğini zaten anlayacaksınız ya. Ya bu sadece bana değil, oraya buraya soruyorsunuz. Benim videom izlenmiyor. İşte ne bileyim etikete ne yazacağım? Ya arkadaş hepsi elinin altında ya. Bu kadar mı zor? Araştırmacı olun biraz ya. Kızıyorum ama yani iyiliğiniz için kızıyorum ya. Yani farkında mısınız? Ben neden videolarımın açıklama kısmına link bırakmıyorum? Hazıra konmayın diye arkadaşlar. Araştırın, siz de bulun. Ben size orada anlatıyorum. Linki de buluverin kardeşim artık ya. Ya Keywords Talk. Yani arkadaş git onu bul. Yani ben sana link vermeme ne gerek var? Araştırmacı ol. Ya ben 50 yaşında bu kadar araştırıyorsam siz 20-30 yaşında ya YouTube'un kitabını yazmanız lazım ya. Yani yanlış anlamayın, kızmıyorum ama umarım anlamışsınızdır arkadaşlar ya. Neyse, like beklerim, yorum beklerim, soru beklerim. Sanırım abonelik de beklerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar, Deniz Adamı.